Küçük Ağrı Dağı ile tanışmam Büyük Ağrı Dağı tırmanışım esnasında olmuştu. Tırmanış esnasında onun silüetini gördüğüm zaman büyülenmiştim. Çok dik görünüyordu ve aynı zamanda tırmanılmayacak gibi duruyordu. Aradan yaklaşık bir yıl zaman geçmişti ve şimdi Küçük Ağrı Dağı tüm heybetiyle karşımdaydı. Kıymetli dağ partnerim İmdat Aklı ile beraber tırmanışa başlayacaktık. Adı küçük, kendisi büyük Küçük Ağrı Dağı. Başarabileceğiz değil mi İmdat? İnşallah. Bak bu sefer çok hırslıyız, çok kondisyonumuz yüksek. Hem ben süpan yaptım hem Onur hocamız da Mamakar Dağı yaptı. Bakalım zirveyi zorlayacağız ve yapacağız inşallah ve finali iyi yapacağız. İnşallah. İnşallah. Bu arada Küçük Ağrı Dağı'na çıkan çok kişiyi görmüyorum ben. Dün 5 kişilik bir Rus ekibi zirve yapmış. Bizi cesaretlendirdi gerçekten. Evet. Bakalım. Umarım başaracağız. Saatimiz şu anda tam 7. Tırmanışımız resmen başlamıştır. İmdat Aklı ile beraber yeni maceramız Küçük Ağrı Dağı bizi bekler. Adı küçük, kendi büyük, son derece dik ve en zorlu dağlardan birisi. Böyle bir çataktan geçtik. Daha doğrusu böyle bir çatağa girdik. Yola devam ediyoruz. Şimdi Ağrı Dağı kendisini gösterdi. Burası Büyük Ağrı. Geçen sene bunun zirvesine çıkmıştım. Müthiş bir tırmanıştı. Şimdi ise aradan bir yıl geçti. Küçük Ağrı'ya çıkma hedefimizi sürdürüyoruz. Umarım muvaffak oluruz. Şunun manzarasına bakın. 40 dakikadır yürüyoruz. Mola vermedik daha. Dağdaki hava durumu sürekli değişiyor. Bulutlar gidiyor, geliyor. Böyle güzel, çayırlık bir yamaçtan tırmanışa devam ediyoruz. Bir hayli yükseldik ama. Böyle yavaş bir tempoyla yola devam. Büyük Ağrı da burada. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Şimdilik güneşimizi kesen buluttan memnunuz. Saat 7:50. 50 dakikadır molasız yamaçtan hafif meyille tırmanışa devam ediyoruz. Dağa bir hayli yaklaştık. Eğimin daha az olduğu yamaç kısmına doğru ilerliyoruz. Tırmanışımızı oradaki rotadan gerçekleştireceğiz. Tırmanırken birdenbire soğuk hava dalgasının içinde kalıverdik. Bu yüzden polarlarımızı kuşandık. Ağrı Dağı ile Küçük Ağrı arasında böyle bir ormanlık alan var. Ormanlık alanın ilerisinde yürüyüşe başladığımız Rus kışlası görünüyor. Bir hayli büyük bir kışla yapmışlar. Konuşamıyorum ya, hem rüzgar hem rakım. Tırmanış zorlu yüzünü gösterdi. Çok rüzgar var. Burası da bir vadi böyle. Çıktık çıkalı sisler peşimizi bırakmadı. Devam. Volkanolojide Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı olmak üzere çift zirveli dağ olarak geçiyor.
magma sorgucu yer kabuğundan yükselirken çatal yapmış ve bu iki zirveli dağı oluşturmuş. Tırmanıştan önceki verilere göre 3811 metre ile ülkemizin en yüksek 6. dağı olarak bilinirdi. Ama bu durumun sanılandan biraz farklı olduğunu düşünüyoruz. Videonun ilerleyen dakikalarında bu konuya geleceğiz. Ağrı Dağı bölgesinin volkanik yapısı göz dolduruyor. Dağın eteklerinden çıkış yapan lav konileri de dikkatimi çekti. Lav akıntısının belli olduğu konideki erozyona bakacak olursak, lav akıntısı binlerce yıl önce gerçekleşmiş olmalı. Daha önce pek çok yanardağa tırmandım ama ilk defa bir yanardağda hissedilir derecede kükürt kokusu aldım. Yanardağ kendisini ve gücünü hatırlatıyor. Zirveye sadece adımlar kaldı. Geldik. Ama inanın adım atacak halim kalmadı. Ama dayanmalıyım. Zirveye sadece birkaç adım. Bunu başarmalıyım. Ah! Başaracağım. Anlatamam. Bir adım atmak o kadar zor ki şu anda. Çok zor. Atamıyorum ama yapacağım. Yapacağım. Başaracağım. Hadi. Hadi. Evet, güzel haber. Burası zirve değilmiş. Evet. Evet, ben burayı zirve sanıyordum. Zirve şurası. Ne dersiniz? Pes edeyim mi?
Hayır. Pes etmeyeceğim. Devam. Başaracağım. Sadece 5 dakika mola. İnanın bir adım atacak vaktim yoktu. Ama pes etmeyeceğim. Ve bu tepeyi de çıkacağım. Burayı da çıkacağım. Pes etmeyeceğim. Askerdeyken şöyle bir söz vardı. Ben askerlik yaptığım zaman çok güzel bir söze inanmıştım. Komando bittiği yerde başlar diyordu. Evet. Az önce bitip tükenmiştim. Adım atacak mecalim yoktu. Ama şimdi yeniden başlıyoruz. Başaracağıma inanıyorum. Bu arada rüzgar o kadar çoktu ki keşke sakız getirseymişim. Yüz felci olmaktan korkuyorum. Yani şu anda çok zor konuşuyorum. Ama yapacağız. Tırmanışa devam ederken bu sefer gerçekten adımlar kaldı. Burada böyle bir yazı gördüm. 1891 15 mi yazıyor? Öyle bir şey yazıyor. Bir de altta Rusça bir şeyler yazıyor. Acaba ne yazıyor? Rusça olmadığı için bilmiyorum. Bilen varsa yorum bölümüne yazabilir. Vay be diyorum, 1891. İlginç. Derken Rusça bir yazılar daha gördüm. Böyle bir şeyler yazıyor. Her iki tarafı da yazmışlar. Bu açıdan da bakınca bir şeyler okunuyor. Bu açıdan bakınca da yine bir şeyler okunuyor. Acaba ne yazıyor? Bilenleri lütfen yorum bölümüne bekliyorum. Çünkü merak uyandırıcı. Bir tek 1905'i okuyabiliyorum. Diğerleri ne acaba? Bu sefer gerçekten zirveye adımlar kaldı. Ve yine tükenmiş durumdayım. Başaracağız, yapacağız. Buz var burada, dolu yağmış. Bakın. Dolu parçacıkları hala duruyor. Evet, Küçük Ağrı'nın zirvesindeyiz. Rüzgar yüzü bitirdi. Buradan Onur Benli hocama şükranlarımı iletiyorum. Onun sayesinde geldim buraya. Likya yolunu da onun sayesinde yaptım. Küçük Ağrı'yı da onun sayesinde yaptım. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Başardık. Vay, zirvede miyiz? Geldik mi? Evet, şu an zirvedeyiz. Vay, çok mutluyum ya. Sonunda başardık. Evet, imkansızı başardık. Geri dönündük. Çağrılana rağmen zirvemizi yaptık. Şükürler olsun. Çok şükür. Şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Buraya geldiysem ben de imdat sayesinde geldim. Onun motivasyonuyla, onun sürekli dayatmasıyla, böyle diretmesiyle, uğraşmasıyla bu noktaya kadar geldik. Onur hocam geçen sene Büyük Ağrı yaptı. Bu sene de Küçük Ağrı yaptı. Herkese nasip olmaz bu. Gerçekten çok Bize nasip olmaz. Geçen sene işte bu dağın zirvesindeydim. Şimdi karşıdaki Küçük Ağrı'nın zirvesindeyim. Adının küçük olduğuna bakmayın. Çok büyük ve müthiş zorlu bir dağ. Çıktığım en zor dağ diyebilirim. Senin sayende, ikimizin başarısı bu ama önce senin. Teşekkür ederim. Bugünü asla unutmam. 10 Eylül 2020. Evet. Aramızda Büyük Ağrı. Vay be. Başardık. Yunus'un imkansızı başardık. Ve YouTube'da da bir ilki başardık. Ağrı'da zirve yolculuğunu ilk kayda alan YouTube kanalı olduk. Hala inanamıyorum. Gözlerim yaşardı resmen. Benim de. Şu an çok mutluyum. Ne anlatsam inanamıyorum gerçekten. O zaman bir bayrağımızı dalgalandırma vakti geldi diyelim. Aynen öyle.
Sonunda Küçük Ağrı Dağı'nın zirvesindeyim. Geçen sene arkamdaki Büyük Ağrı'ya tırmanmıştım. Şimdi de çok istediğim Küçük Ağrı Dağı'nın zirvesindeyim. En başta güzel eşim Zeynep'ime buradan şükranlarımı iletiyorum. Çünkü hayallerimin peşinden koşmamı sağladı. Ve İmdat Akta arkadaşıma bize bu motivasyonu verdiği için Ağrı Dağı'nın, Küçük Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabileceğimize inandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve tabi buradan yine sevgili büyüklerime selamlarımı göndermek istiyorum. Lig Yolu sayfasından Mehmet Yağcı hocam. Selamlar, saygılar. Bu videoyu Lig Yolu sayfasına paylaşacağım. Lig Yolu'ndan buralara kadar gelmek de varmış. Ve tabi kıymetli ailemi de unutmadım. Kendilerinde anneme, babama şükranlarımı, beni bugünlere getiren, büyüten aileme de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ve bir de kendisi Karslı, aynı zamanda Azerbaycan Şuşa kökenli olan Uğur Dalmış reisime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Eminim Küçük Ağrı Dağı zirvesinde çok sevecek. Sevgili seyircilerim, bizi takip eden kıymetli arkadaşlarımız, iyi ki sizler de varsınız. Bu maceramıza ortak oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin böyle güzel zirveler olur. Şanlı bayrağımız sağ olsun. Buradan Cumhuriyetimizin 100. yılında Küçük Ağrı'nın zirvesine tırmanmayı başardık. Bu dağı çok istiyordum. En çok da Onur Benli hocamda. Bu dağın o kadar imkansız şey vardı ki biz sonunda başardık. Şu an ne cümle kuracağımı bile bu heyecanda ve bu soğukta titreyerek size ve Türk halkına söylüyorum. İnanılmaz. Şu an yüksekliğimiz 3896 metre. Etrafımızın hepsi, her taşın üzerinde Rus yazısı. Ve şu an arkamıza da Büyük Ağrı'nın heybetli da manzarasını aldık. Arkadaki dağa 8 zirve yaptım ama bu dağa ilk zirvemi yaptım. Bu Onur Benli Hoca sayesinde, o beni motive etti. İkimiz birbirimizi motive ederek kazandık. Buradan bu tırmanışımı en başta anneme ve tüm aileme hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi zirvenin biraz aşağısına indik. Delik deşik olmuş buraları, defineciler falan gelmiş. Yazı falan yazılmış. Muhtemelen böyle yazı yazdılar. Bunlar da mezar, define falan sanıp altına baktılar. Herhalde öyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Zirveyi de bir incelemek istedik. Burayı da inceledikten sonra inişe geçeceğiz. Dev gibi baba yapmışlar. İlginç. Bir taş da bizden olsun. Arazi çok ilginç. Burada sarı taşlar, ileride kırmızı volkanik taşlar ve daha yukarıda siyahları var. Bana çok ilginç geldi. Bakar mısınız araziye ya? Büyük Ağrı'da karşıda. Zirve çok ilginç geldi bana. Tırmanış sonrası Küçük Ağrı Dağı ile ilgili çok önemli bir durum fark ettik. İmdat'ın GPS ölçümlerine göre Küçük Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek 6. dağı değil 5. dağı olmalı. Çünkü yüksekliği 3940 metre olarak ölçtü. Bosnalı bir ekip ise 3925 metre olarak ölçmüş. İkisinin ortalaması 3933 metre olarak alsak bile Erciyes Dağı'ndan daha yüksek olduğunu ve Küçük Ağrı'nın Erciyes'in yerini alarak esasında ülkemizin en yüksek 5. dağ olduğunu söyleyebiliriz. Tabi haritacıların hassas cihazlarıyla yeniden bir yükseklik tespiti yapması da elzemdir. Durum böylelikle tescil edilir. Şimdi ne olursa olsun tabi biz kesin bir şey söyleyemiyoruz. Videomuzun sonuna gelirken daha iyi teknik ekipmanlara ulaşabilmek ve daha iyi videolar ortaya koyabilmek için desteklerinize ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Katıl ve videonun altındaki teşekkür butonlarıyla bize doğrudan destek olabilirsiniz. İnişe geçtiğimizde aklımdan çıkarmadım ki dağ kazalarının çok büyük bir oranı inişte yaşanıyor. Bu yüzden problemli yerlerde inerken video kaydı almadım. İniş esnasında ben de size Ağrı Dağı ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum.
Ağrı Dağı'nın isminin kökeni ta Urartulara dayanıyor. M.Ö. 8. yüzyıldaki kaynaklardan anlaşılıyor ki Urartular dağa Urarit veya Utarit demişler. Günümüzdeki Ağrı ismini alana kadar pek çok evrim geçirmiş. Ağrı, ateş manaları da varmış ve bunlar da büyük olasılıkla volkanizmasıyla ilgili olmalıydı. Dağdan indikten sonra geriye dönüp baktığınızda diyorsunuz ki ben buraya nasıl çıkmışım? Neyse, sonuca gelecek olursak Küçük Ağrı Dağı hayatımın en zorlu çıkışı olmuştu. Büyük Ağrı Dağı ile karşılaştıracak olursam tırmanışı daha zor. Çünkü Büyük Ağrı Dağı tamam daha yüksek ama çıkış esnasında bunu parçalara ayırıyorsunuz ve Büyük Ağrı Dağı'na bir günde çıkmıyorsunuz. 3 parça veya 2 parça halinde tırmanış gerçekleştiriyorsunuz. Bu da tırmanışı daha da kolay hale getiriyor. Bir de Büyük Ağrı'nın eğimi Küçük Ağrı'dan daha az. Küçük Ağrı'daki eğim gerçekten tırmandığım en yüksek eğime sahipti. Tırmanışa başladığımız noktada bir de Ruslardan kalma kışla var. Artık bu kışla da başka bir videonun konusu olsun. Umuyorum bu videomu beğenmişsinizdir. Videoyu sonuna kadar izleyen siz değerli izleyicilerimize maceramıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle dağlarla ve doğayla kalın.